videoda Minecraft'ta en az indirilen modları test ettim. Sitenin son sayfasında en az indirilen modlar bulunuyor. Ve ilk mod oyundaki tüm canlıları Creeper yapıyor. Bilirsiniz zaten Creeper'ları çok sevmekle bilinirim. Mesela burada tavuk var ve tavuk bize doğru geliyor. Ardından Creeper gibi patlıyor. Aslında çok beklenmedik olduğu için oyunu bayağı bir zorlaştırıyor. Bir de bu modda end boyutu bayağı bir zorlar diye düşünüyorum. Çünkü etrafta bir sürü Enderman var ve Enderman'lerin her biri üzerime doğru geliyor. Hem de bayağı bir fazlalar, o yüzden kurtulma ihtimalim çok düşük aslında. Ama baksanız hala daha ölmedim. Ve hepsi deli gibi beni takip ediyor. Ayrıca ejderha da patlayacak mı çok merak ediyorum. Ejderha şu Enderman'leri alır mısın yanımdan? Sanırım bu hayır demekti. Eğer benim gibi Creeper'ları çok seviyorsanız bu modu kurabilirsiniz. Puanım 5. Sıradaki mod kapılara hafıza ekliyor. Ama bir saniye, Woody ile Buzz neye şaşırıyor? Evin kapısına mı? O zaman kapıyı açıyorum ve içeri girdikten sonra kapı otomatik kapandı. Yani siz kapıdan uzaklaştığınız anda anlıyor ve kendi kendine kapatıyor. Evde işiniz bitti mesela, kapıyı açtınız ve çıktınız. Ardından kapı kapandı. Ama şu çok garip, kapıyı açtım ve uzaklaştığımda elim gene oynuyor. Yani bir nevi kendim kapatıyorum diyebiliriz ama ben bir şey yapmıyorum. Artık Minecraft'ta otomatik kapıda yapabilirsiniz ve çok havalı gözüküyor. Puanım 6. Sıradaki mod portalı açmayı daha da zorlaştırıyor. Normalde 12 tane end gözü gerekir ki zaten bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu modda portalı açarken 12 farklı eşya istiyor. Ve bunlar her portalda ve dünyada tamamen rastgele. Aslında bu sayede dünyayı daha fazla keşfetmeniz gerekiyor ve sağ tıkladığınızda göz olarak gözüküyorlar. Ve bunu da koyunca portalımız açıldı. Moda puanım 6 ve buradan hızlıca End'e gidiyorum. End'de de Oyuncak Hikayesi 5 posteri var. Çünkü 19 Haziran'da Oyuncak Hikayesi 5 sinemalarda. Hatta gelin fragmanı beraber izleyelim. Oyuncak Hikayesi geri dönüyor. Ben Lilipet. Oo, tabletler gelmiş. Ekranlar kazandım. Evet, şifon yerin arkası benim. Ah Biraz be. daha büyükler. Nesin sen? Yoksa bir çeşit yaşlı adam oyuncağı mı? Woody de yaşlanmış ha. sanıyor Woody. Ve biraz daha bilgeler. Dinlemiyorsun bile. Ben her zaman dinliyorum. Beni dinle. Ben ve oyuncak. Ne Şimdi bak, şovu İspanyolca. yapıyor. Kondo Semalos oradan. 19 Haziran'da. Bakın devrimin Oo, bir sürü baz var. Yani her şeyi salmış sanki. Oyuncak Sen de Hikayesi göbeği 19 salmışsın Haziran. Woody. Evet, 19 Haziran'da Oyuncak Hikayesi 5 çıkıyor ve ben de sinemada izleyeceğim, sizi de beklerim. Sıradaki mod ne kadar hasar verebileceğimizi gösteriyor. Mesela ineğe yumruk atmak istersem 1 vurabilirken zıplayarak vurmaya çalıştığımda 1,5 vurabiliyorum. Tabi bu sadece yumruk için geçerli değil, kılıçlar için de geçerli. Mesela tahta kılıç 4 vururken taş kılıçla bakır kılıç 5 vuruyor. Altın 4, demir 6, elmas 7 ve netherite zıplamadan 8 vurabiliyor ve ne kadar canının gittiğini de görmüş oluyorsunuz. Anlık olarak hasar tahmini yapmanızı sağlıyor. Yani karşı tarafın zırhında büyü falan varsa ona göre ne kadar vuracağınızı tahmin edebiliyorsunuz. O yüzden puanım 7. Sıradaki mod havalı şekilde küre yapabilmenizi sağlıyor. Hatta modu görünce aynı Buzz'ın tepkisinden verdim. Çünkü bu komutu girdiğim anda zemin parçalanıyor ve bloklar bu şekilde küre oluşturuyor. Toplamda 1843 tane blok buradan yukarı çıktı. Ve bu saniyeler içinde oldu. Şimdi komutun sınırlarını zorlamak istiyorum. O yüzden buraya 250 yazdım ve bunu 60 tikte yapsın. Oha, ciddi olamazsın. Oluşma şekli çok iyiydi ve en az indirilen modlarda olması bu modun çok garip. Bu arada küre bu şekilde gözüküyor. Bazı yerleri nedense boşluk. Neden boşluk olduğunu bilmiyorum da yine de havalı olması gerçeğini değiştirmiyor bence. Bir de şu an Appendix videosundasınız ve ben sınırları zorlarım. En fazla bunu yapabiliyoruz ve bunu yazdıktan sonra oha! Evet, hala da dünya yok olmaya devam ediyor ve karşınızda inanılmaz büyük bir küre. O kadar büyük ki etraf kararmaya başladı. Gördüğüm en havalı modlardan biri ve komutu tekrar girince yok oluyor. Puanım 8. Sıradaki mod bulunduğunuz chunky rastgele değiştiriyor. Aşağıda gördüğünüz gibi oyun modu çalışmıyor. Hemen süre belirliyorum ve başlattım. Böyle oyunu bitirmek gerçekten zor bence. 2 saniye içerisinde chunk'ımız değişecek ve buza çarparak öldüm. Evet, tekrar doğdum ve süre asla affetmiyor. 10 saniyede bir chunk değiştirerek oyunu bitirmek bence bayağı bir zor. Ki ben buradan çıkamazsam yeni bir chunk daha gelecek üzerime. Evet, bir şey olmadı. Ama bence zor bir oyun modu. Baksanıza, bu chunk buraya geldi. Ben gene suyun içine düştüm. Ve kurtulamıyorum. Tekrardan yeni chunk geliyor ve güzel. En azından zemine benzer bir şey var. Neyse, buradan devam edelim biz. Kasılmaya başlayamadım bile ve tekrardan yeni chunk geliyor. Hep de
suya düşüyorum, kafayı yiyeceğim. Sadece bir tane odun alabilir miyim? Evet, harika. Tamam, bir tane odun alana kadar devam edeyim. Tekrardan odun kayboldu. Oyun bende dalga geçiyor ve bir tane odun kırmayı başardım sonunda. Evet, ilginç bir oyun modu. Habire beni suya atmış olsa da mantığını harbiden sevdim. Puanım 5 ve yine suya düştüm. Sıradaki mod oyuna süper kömür ekliyor. Süper kömür bu şekilde gözüküyor ve üretimi de oldukça basit. Aralarında ne kadar fark var bilmiyorum ve sayfaya da yazmamışlar. Bunu test ederek öğreneceğiz. Sağdaki fırına 16 tane kömür, soldaki fırına da sadece bir tane süper kömür yerleştirdim. Evet, şimdi iki fırında da bütün biftekler pişti. Normal kömürle yaptığımızda toplamda 2 tane kömürümüz harcanmış. Ancak süper kömüre baktığımda sadece 1 piksel gitmiş ve yemekleri de pişirmiş. Süper kömür gerçekten süpermiş. Ancak kömür bloğu veya lavda kullanabilirdik. Ancak bunun üretimi çok daha uygun ama benim puanım 4. Sıradaki mod ölümsüzlük totemi üretebilmenizi sağlıyor. Normalde farmları yaparak çok rahat elde edebiliyoruz aslında ama burada da 4 tane demir, 4 altın ve 1 elmasla ölümsüzlük totemi üretmeniz mümkün. Ama bence bu kadar cevher harcamak yerine totem farmı daha işlevli olabilir. Ancak gerektiğinde yapmak isterseniz modu kullanabilirsiniz. Puanım 4. Sıradaki mod oyuna yeni eklenecek biyomu daha önceden ekliyor. Geçenlerde Minecraft Live yapıldı ve biz de canlı yayında izledik. Sen ciddi olamazsın. O modlu Minecraft olmuş lan bu. Yeni eklenecek bu biyomu gösterdiler ve videoyu izlediğiniz tarihte oyuna eklenmiş olacak. Açıkçası orijinali çok daha iyi olacaktır tabii ki ama görüntüsünü şimdiden beğendim. Hatta mantarlar da oluşabiliyor ağaçların yanında. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Bir videomda böyle mantarların eklenmesini istediğimi söylemiştim ve teşekkürler Mojang. Ayrıca yeni güncelleme ile beraber yün merdivenler de oyuna eklenecek. Hatta çadır da olması gerekiyordu ama mod yapımcısı sanırım eklememiş. Bir de yayında gösterilmese de yakında hazır yatak da eklenecek ve 3 tane samanla yapabileceksiniz. Yani mod yapımcısı henüz duyurulan şeylerin yanında duyurulmamış şeyleri de eklemiş. Bu arada bunu kullandıktan sonra yok olacakmış. 16 taneye kadar envanterimizde taşıyabilecekmişiz ve sadece sabah olmasını sağlayacak. Başlangıç noktasını ayarlamayacak. Güncelleme aşırı dolu değil ama bir modcunun bunu kısa sürede yapabilmesi hoşuma gitti. Puanım 8. Sıradaki mod koordinatları Bedrock'taki gibi sol üstte gösteriyor. Ama biz Java oyuncuları zaten F3 tuşuna bastığımızda bu bilgiyi görebiliyoruz. Fakat bu mod sadece bunu yapmıyor. Ekstra özellikleri de var. Modun ayarları üzerinden koordinatların istediğiniz yerde olmasını sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda hangi günde ve biyomda olduğunuzda görüntüleme şansınız var. Tam olarak bu şekilde gözüküyor. Yani aslında çok fazla göz ağrıtmıyor ve habire orada gözükmesini istemiyorsanız bir tuşa atayıp kapatabiliyorsunuz. Ya modun içinde olması gereken ne varsa gerçekten de eklemiş. O yüzden bu modu beğendim. Puanım 8. Sıradaki mod dünyanızı kontrol edebilmeyi sağlıyor. Sadece bir menü üzerinden her şeye erişebiliyorsunuz. Merhabalar. Oyuncak hikayesi bayağı iyi gözüküyor bu arada. Neyse, menüye girdim ve buradan oyunun kurallarını da değiştirebiliyorsunuz ya da baktığınız yere nükleer bomba da atabiliyorsunuz. Benim şu anda böyle yeteneklerim varsa bunu kullanmaktan çekinmek istemiyorum açıkçası. Mesela tam olarak şuraya baktım ve menü üzerinden bu tuşa bastığımda ne oldu? Oha, ne oluyor? Evet, harbiden bir nükleer bomba bırakmayı başardık. Arkadaşlarımla oynuyor olsam onlara kesinlikle böyle yetenekler sergilemezdim. İnananlar beğensin. Bu arada menü üzerinden gece görüşü efekti verebiliyoruz veya Vein Minder'ı açabiliyoruz. Yani bu da bir tane elması kırdığımızda diğerlerini kırabilmemizi sağlıyor. Aslında bu mod sayesinde birçok özelliği aynı anda kullanmış oluyorsunuz ve diğer modlara çok da ihtiyaç kalmıyor. Canınız mı az ya da karnınız mı acıktı? Hemen atadığınız tuşlara basarak bu sorunları çözebilirsiniz. Keşfedilebilecek çok fazla özellik var. İstediğiniz gibi de özelleştirebiliyorsunuz. Benim puanım 9. Sıradaki mod devasa fırın ve çalışma masası ekliyor. Tam olarak karşıdaki gibi ama bu en küçük hali. Çok daha büyükleri var. Mesela karşıdaki gördüğünüz fırın 32.000 blok yer kaplıyor. Bu attığım ise 262.000 blok yer kaplıyor. Evet, o kadar büyük ki yanında kendimi çok küçük hissediyorum. Ve işin saçma kısmı, bu fırını kullanabiliyoruz. Çalışıyor bir de ve saliseler içinde hepsini pişirmiş. Tamam, bu kesinlikle etkileyici ama bundan daha da büyüğü var. Ve bu fırının 64 kat daha büyüğü. Evet, aşağı düştüğü anda umarım ölmem. Galiba fırının içindeyiz şu anda. Evet, çıkmayı başardım. O kadar da büyük gözükmüyor ama 64 kat daha büyük diyordu. Bu kadar büyük bir fırını ne yapabilirim bilmiyorum ama bir pikseli bile muhtemelen yaptığınız Minecraft evlerinden daha büyük. Bu arada bir çalışma masası da var. Bunu koyduğumuzda garip bir şekilde hareket ediyor ve içi inanılmaz büyük. İçinde böyle eşyalar yapabiliyorsunuz
gidiyoruz ve bunu denemek istiyorum. Evet, toprak kırdığımda işe yaramıyor sanırım. Çakıl çıktı. Artık taş çıkabilirse onu kırmayı düşünüyorum da hocam. Evet, taşı da kırıyorum ve herhangi bir şey olmadı. Bu baya bir saçmaydı bu arada. Her neyse, devasa eşyalar işe yaramıyor olabilir ama fırınlar gerçekten ilgi çekici. O yüzden puanım 7. Sıradaki mod oyuna daha fazla tekne ekliyor. Bunlar çalışma masası, ender sandığı, fırın, ikili sandık ve aynı zamanda yatak. Eğer çalışma masalı teknenin yanında eğilerek sağ tıklarsanız üretim yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde ender sandığına da eşya koyabilirsiniz. Ama her birinde eğilmeniz gerekiyor. Bu arada bu 3 tekneyi de kullanabiliyorsunuz. Sağ tıkladığınızda istediğiniz yere gidin, istediğiniz zaman da fırında bir şeyler pişirin. Ancak bu ikisini kullanamıyorsunuz maalesef. Okyanusta hayatta kalmaya çalışıyorsanız bu işinize yarayabilir. Ya da farm yapıyorsanız bu sandıklı tekne de işinize yarayabilir. Hepsi farklı alanlarda kullanılabilir. Mod hoşuma gitti, puanım 7. Sıradaki mod tüm Minecraft sularını zehirli yapıyor. Şimdi su bulmam lazım, ayrıca yağmur da yağabilir. Tam olarak şuradaki su zehirli arkadaşlar. Hani neden böyle bir talep olmuş gerçekten bilmiyorum ama suyun içine girdiğimde hasar yemeye başlıyorum. Ve bize solma efekti veriyor. Bu şekilde zehirleniyoruz ve yağmur yağmaya başladı. Yağmurun altındayken de zehirlenmeye devam ediyoruz. Kısacası bana çok saçma ve gereksiz bir mod gibi geldi. Puanım 1. Sıradaki mod eski Pocket Edition'daki Nether'ı oyuna ekliyor. Hatta eskiden kuzenimle beraber tabletten Pocket Edition oynardık. Güzel zamanlardı ve o zaman telefonlarda Nether yapabilmek için Nether reaktör çekirdeği vardı. Yapması da çok zor değil açıkçası. Kenarlara altınları yerleştiriyorum. Ardından kırık taşlarla etrafını doldurup tam ortasına Nether reaktör çekirdeği koyuyorum. Ardından buralarını da kapattığımda Nether reaktörümüz hazır. Şimdi ortadaki çekirdeğe bastığım anda Nether oluşacak. Ve beni koruyabilecek herhangi bir şeyim yok. Sadece bir tane buğday tohumum var. Neyse, tamam, sağ tıklıyorum. Ve şu anda Nether'ımız oluştu. Tabi burada mobların doğması lazım. Etrafı da göremiyorum. Hemen gece görüşü verdim kendime ve portal dönüşmeye başladı. Hatta piglinler de geldi. Evet, beni takip ediyorlar ve gözlerinin üstü nedense mor. Etrafta da eşyalar çıkıyor ki orijinalinde de gerçekten böyleydi. Çok iyi yapmışlar. Artık etraftaki blokların yok olması lazım ki dışarı çıkabileyim. Hadi artık. Şu an arkamda ordu var. Artık lütfen çıkabilir miyim buradan? Yerden bir sürü eşya topladım bu arada ve sonunda kapı açıldı. Hala beni takip ediyorlar. Ama şimdi burası yavaş yavaş yok olmaya başlayacak. Ve gördüğünüz gibi ağlayan obsidyen oluştu. O zamanlar oyunda ağlayan obsidyen vardı ve yıllar sonra tekrardan eklendiler. Bu arada içeriden bu kadar eşya toplayabilmişim. İçlerinde demirci şablonu da var. Yani güncellemişler ve nostaljik hissettirdi. Benim puanım 7. Sıradaki mod çevrenizdeki oyuncuları tespit ediyor. Tabi burada hiçbir oyuncu göremiyorsunuz çünkü tek oyunculuğdayım. O yüzden bir tane sunucuya girdim ve çevreye baktığımda hiç oyuncu göremiyorsunuz. Ama alt kısma baktığımızda 76 blok ileride bir oyuncu var. Mesela en yakındaki oyuncunun yanına gitmeye çalışıyorum. Aynen, tam olarak buradasın. Bazen hatalı veya farklı oyuncuları gösterse de yine de iş görüyor diyebiliriz. Açıkçası sunucuda düşmanlarınız varsa işinize yarayabilecek bir mod. Benim puanım 6. Sıradaki mod oyuna yapılacaklar listesi ekliyor. Diyelim ki 1000 tane odun toplamak için ormana geldin. Görev menüsünden görevin adını, toplamak istediğin eşyayı ve kaç tane olduğunu yazıyorsun. Görevi ekledikten sonra sol üst tarafta kaç tane odun topladığın yazıyor. Hemen buradan birkaç tane odun kırıyorum ve gördüğünüz gibi artıyor sayısı. Bu sayede yapılacaklar listesinde önemli görevleri görebilir ve tamamlayabilirsin. İstersen menü üzerinden düzenleme veya silme de yapabiliyorsun. Aslında dikkatiniz çok hızlı dağılıyorsa bu mod işinize yarayabilir. Puanım 6. Sıradaki mod eşya bulma challenge'ı ve bunun için yeni bir dünya oluşturuyorum. Bakalım ne istiyor bizden? Bakır kapı. Bakır kapıyı da elde ederken hiçbir şekilde yemek yemememiz lazım. Peki abi. Sağ üst tarafta gördüğünüz gibi bir süremiz var ve bakır kapı elde etmek çok da zor değil bence. Buradan birkaç tane odun toplayacağım. Hemen bakırları elde edeceğim. Ardından da üretimini yapacağım. Bir tane tahta kazma, birkaç tane taş ve taş kazmayı da yaptıktan sonra madene gidiyorum. Evet, burada bakır var ve bakırları topladıktan sonra hemen bunları fırına atıyorum. Ve onlar pişerken siz de kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü 800.000 aboneye gerçekten çok az kaldı. Evet, bakırlar pişti ve hemen bakır kapı üretiyorum ve challenge'ı tamamladım. Her seferinde yeni bir meydan okuma geliyor ve bence oldukça eğlenceli bir mod olmuş. Puanım 8. Sıradaki mod ağaç yapraklarının üzerinde çimen yetişmesini sağlıyor. Ancak bunu yapmakta çok da başarılı olduğunu söyleyemem. Çünkü ağaçların üzerinde ağaçlar oluşmuş ve dünya çok kaotik gözüküyor. Yapımcının amacı tamamen bu. Yani bir tane ağaç yaprağı ve üzerinde çim. Ama onu yapayım derken dünyayı tamamen bozmuş. Yani puan
puanım 1. Sıradaki mod oyuna yeni eşyalar ekliyor. Bunları kullandıkça da seviyeleri ve özellikleri artıyor. Mesela şu anda balta 1. seviye ve 40 tecrübe puanı gerekiyor. Onu da kullandıkça elde ediyoruz tabii ki de. Şu anda 3 tecrübe puanına çıktı. Seviye atlayana kadar odunları kırdım ve 2. seviyede bize geliştirmek istediğimiz özelliği soruyor. Eğer ki 1.'yi seçersek daha hızlı seviye atlayabiliyoruz. 2.yi seçersek %25 ihtimalle 2 tane eşya düşme şansı oluyor. 3.de ise %15 fazladan çubuk düşürme şansı var. Sürekli oynayacak olsaydım 1.yi seçerdim ama 2.yi denemek istiyorum. Mesela 14 tane kütüğümüz var ve bunu kırdığımda 2 tane kütük geldi. Artık bir sonraki seviyeye çıkabilmek için daha fazla tecrübe puanına ihtiyacımız var bu arada. Ve oyunu oynadıkça daha güçlü bir baltamızın olması gerçekten güzel. Ayrıca kılıcımız da var, bu şekilde gözüküyor. Ve mobları da kestikçe bunun da seviyesini arttırabiliyoruz. Bir de size daha fazla özellik gösterebilmek için bir tane iksir eklemişler. Bunu içtiğimiz anda daha fazla tecrübe puanı elde ediyoruz ve daha fazla özelliği hızlıca elde edebiliyoruz. Mesela kılıçta 1. özellik daha düşük canımız varken daha yüksek hasar verebilmemizi sağlıyor. %15 çifte hasar verme şansı veya %20 hasarı saldırgana yansıtma şansı da alabiliyoruz. Yani her biri taktiksel ve 1.'yi seçtim mesela. Artık canımın daha az olduğu senaryoda sana daha fazla vurabiliyorum. Modun mantığı çok hoşuma gitti. Ne kadar özellik alabiliyoruz bilmiyorum ama puanım 9. Sıradaki mod oyuna yeni süngerler ekliyor. Standart sünger bildiğiniz gibi suyu emiyor ama bu modla beraber lava emebilecek süngerimiz de var. Bu arada üzerine çıkarsak bu şekilde yanıyoruz. Haliyle içinde lav var çünkü. Eğer ki karlı biyomdaysanız böyle bir süngerimiz de bulunuyor. Etraftaki karları yok ediyor. Hatta bu şekilde etraf yanıyorsa onları söndürebileceğiniz bir sünger de var. Bunu yerleştiriyorsun ve sönmedi. Yani söndü de bununla alakalı değil gibi. Ama modun sayfasında öyle olduğunu söylüyordu. Neyse, bu süngerlerin hepsini de bu köylü abiden alabiliyoruz. Rastgele oluşuyor ve burada zümrüt karşılığında satıyor. Açıkçası alışılmışın dışında bir mod, o yüzden puanım 8. Sıradaki mod belirlediğiniz konuma gitmenizi kolaylaştırıyor. İstediğiniz konumu yazıyorsunuz ve ekranda ok işaretiyle gösteriyor. Mesela bu tarafa döndüm, arkayı gösteriyor. Oraya doğru ilerlemem lazım. Ayrıca metre cinsinden yazması da çok hoşuma gitti açıkçası. Bazı insanlar nereye gidebileceğini karıştırabiliyor veya koordinatları anlayamayabiliyor. O yüzden işe yarayabilir. Hatta bunları başarım menüsü üzerinden de düzenleyebiliyorsunuz ya da ekleyebiliyorsunuz. Tam olarak belirlediğimiz konuma gidince ne olacak onu merak ediyorum açıkçası. 15 metre kaldı. 10 metre ve geldik galiba. Aynen, şu an 0 metre diyor. Aslında geldik. Keşke geldiğimizde bir şey yazsaydı veya kaybolsaydı işaret, güzel olabilirdi. Mod bana güzelleştirilebilir gibi geldi. O yüzden puanım 6. Sonuncu mod oyuna güneş tutulması ekliyor. Modu başlatacağım ama shader'ı kapatmam lazım. Ardından komutu girdim ve etraf inanılmaz karanlık. Güneşin nerede olduğunu bile göremiyorum ve bu karanlıkta tabii ki moblar da doğacak. Bu da haliyle oyunu zorlaştıran bir şey. Ama etrafta güneşi göremedim. Oo, yukarıda ve çok güzel gözüküyor. Evet, moblar doğmaya başlamış, hatta üzerime geliyorlar. Abi keşke birazcık gelişseydim de sonra gelseydiniz. Neyse, bir de başlatırken komutlar arasında bir şey daha gördüm. Burada başlatabiliyoruz, durdurabiliyoruz ve sıradaki diyebiliyoruz. Sıradaki dediğimizde ne oluyor peki? Evet, bir şey olacak diye bekliyordum da örümcek geldi. Ya bilmiyorum da belki birazcık daha oyunu zorlaştırıyor olabilir. Örümcek, benim peşimi lütfen bırakır mısın artık? Zamanla hava kararsa ve moblar gittikçe zorlaşsa çok daha iyi olabilirdi. Puanım 5. Kanala abone olmayı ve oyuncak hikayesini 19 Haziran'da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.